OSIRIS-REx Bennu asteroid görevi. Bennu oldukça küçük bir asteroid olarak nitelenebilir. Peki böylesi küçük bir asteroid niçin hedef olarak seçildi? Bennu, bu isim yapılan isim yarışması sonucunda bir ilkokul öğrencisi tarafından verildi. Yaklaşık 500 metre çapında, yaklaşık olarak küresel bir biçime sahip, gezegenimize oldukça yakın sayılabilecek bir gök cismi. İlk keşfedildiğinde 11 Eylül 1999, yapılan hesaplar önümüzdeki 100 yıl içinde asteroidin yeryüzüne çarpma riski bulunduğunu göstermişti. Ancak daha sonra tekrar yapılan hesaplarda görüldü ki yeryüzüne çarpma ihtimali oldukça düşük. Sadece Dünya-Ay mesafesinden biraz küçük bir mesafeden yakın geçiş yapacak. Tabii bu yakın geçişin gerçekleşmesine 100 yıldan uzun süre var. Yani hiçbirimiz göremeyeceğiz. Asteroidler, Güneş sisteminin oluştuğu ilk dönemlerden kalma, değişim geçirmemiş yapılardır. Bu nedenle bir asteroidi incelediğinizde 4,5 milyar yıl öncesini, bir başka deyişle Dünya'nın ilk oluştuğu tarihte var olan yapı taşlarını incelemiş olursunuz. 8 Eylül 2016'da Florida'daki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılan OSIRIS-REx, 2 yıllık yolculuğu sonunda Dünya'dan 7,2 milyar kilometre uzaklıktaki Bennu asteroidinden bir örnek alıp gelecek. 2,4 çarpı 2,4 metre boyutlarındaki araç, Bennu'ya 2018'in son aylarında ulaşması bekleniyor. 2 yıl sonra robot kolunu kullanarak asteroidden 60 gram ile 2 kilogram arasında bir parça koparacak. 2021 Ekim ayında asteroidden ayrılacak ve taşıdığı uzay kayası ile beraber 2023 Eylül ayında Dünya'ya dönecek. Dünya'ya bir örnekle dönen son ABD uzay aracı 2004 yılında Dünya'ya güneş rüzgarı parçacıkları getiren Genesis'idi. Çok iddialı bir görev ve bilinmeyen çok şey var. Örneğin bu görev bir asteroidden örnek almak için gönderilen ikinci araç sadece. İlk görevi gerçekleştirmek için Japonya'nın gönderdiği Hayabusa uzay aracı 2003'te fırlatıldıktan sonra birçok sorunla karşılaştı ki bunlara örnek almakta dahil ve Dünya'ya birkaç minik kaya parçası ile zar zor dönebildi. Bilim insanları bu sefer işlerin daha iyi gideceğini düşünüyor. Görev başarılı olursa asteroidlerin yapısı konusunda daha fazla şey bileceğiz ve belki de gelecekte ölümcül bir çarpışmanın önüne geçebilmek için gerekli önlemleri alabilecek kadar bilgiyle donatılacağız. Zaman çizelgesine bakalım. 8 Eylül 2016 OSIRIS-REx, Florida'daki Cape Canaveral üssünden bir Atlas V roketiyle fırlatıldı ve Bennu'ya 2 yıl sürecek olan yolculuğuna başladı. 23 Eylül 2017 OSIRIS-REx Güneş'in etrafında bir tur attıktan sonra Dünya'ya döndü ve Dünya'nın çekim alanının gücüyle Bennu'ya doğru yönlendi. Ağustos 2018 Uzay aracı 2 milyon kilometre mesafeye gelince hızını asteroid ile aynı hıza getirdi ve Bennu'ya yaklaşmaya başladı. Ekim-Kasım 2018 OSIRIS-REx bir yıl boyunca asteroidi inceleyecek ve örnek toplamak için kullanabileceği en uygun yeri bulacak. Mart 2021 OSIRIS-REx Bennu'ya yaklaşarak robot kolunu uzatacak ve örnek alma işlemini başlatacak. Bu işlem daha önce yapıldı ve yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, Ekim ayı içerisinde bu görev tamamlandı. Mart 2021'de yapılacak olan. Ekim 2021 örneği alıp kargo kompartımanına koyduktan sonra Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayacak. Yolu çok ama çok uzun. Eylül 2023 OSIRIS-REx Dünya'ya geri dönüşten 4 saat önce dönüş kapsülünü fırlatacak. Kendisi Güneş'in etrafında bir yörüngeye oturacak. 24 Eylül 2023 kapsül Dünya atmosferine girecek, 3000 metrede paraşütünü açacak ve Utah çölüne yumuşak bir iniş yapacak. Görevin amacı OSIRIS-REx görevinin amacı Dünya'ya
dünyaya incelenebilecek büyüklükte bir asteroid parçası getirmek, bu sayede Bennu gibi asteroidlerin neden yapıldığını, nereden geldiğini ve Güneş sisteminin geçmişinde ne tür bir rol oynadığını öğrenmek mümkün olacak. Dünyaya suyu ve hayatı Bennu gibi asteroidlerin getirmiş olma olasılığı düşünülüyor. Bennu'nun dünyaya çarpma olasılığı var. Ancak bu olasılık 2500'de 1 olarak hesaplanmış ve 22. yüzyılın sonlarına denk geliyor. Bilim insanları aynı zamanda Güneş'in asteroidler üzerindeki etkisini yani Yarkovski etkisini incelemek istiyorlar. Bu etki asteroidleri Güneş'e yaklaştırıyor ve dünyamızın yörüngesi ile kesişme ve çarpışma ihtimallerini de yükseltiyor. Evet, Bennu asteroidine yapılan görevle ilgili bilgiler bu şekilde. Şu an görevin biraz önünde NASA'nın cihazı. Şöyle ki, Mart 2021'de robot kolu uzatıp örnek alma kısmını Ekim ayında, yani geçtiğimiz ay Ekim 2020'de gerçekleştirdi. Ve şu an dünyaya dönüş yolunda OSIRIS-REx aracı. Tabi bu planın ve zaman çizelgesinin önüne geçer mi? İlerleme sürecine bağlı olacak veya karşılaşacağı ekstra durumlarla alakalı olur. Ama zaman çizelgesine göre 24 Eylül 2023'te dünyaya bu örneği getirmesi gerekiyor. Bununla paralel yine benim kanalımda videosu mevcut. Bakabilirsiniz ona da. Ryugu asteroidine Hayabusa 2 uzay aracı gönderildi Japonya'dan. JAXA aracılığıyla, Japonya'nın uzay ajansı olan JAXA aracılığıyla. JAXA'nın yolladığı bu Hayabusa 2 aracı da yine dünyaya dönüş yolunda şu anda. Ve yani birbirlerine yakın zamanda dünyaya getirecekler bu örnekleri. Bu tabii ki bizim için çok büyük bir gelişme. Görev amaçları da zaten dünyanın oluşumu olsun, güneşin ve güneş sisteminin oluşum süreçleri ve diğer birçok bilgiyi bize sunacak bu örnekler bize ulaştığında. Asteroidlerden gelen bu örnekler incelendiğinde de bize güneş sistemimiz hakkında da gelişmiş bilgiler sunacak zaten. Bu tabii ki asteroidlere ilk gidişimiz miydi? Ya da JAXA'nın yolladığı Hayabusa 2 veya NASA'nın yolladığı OSIRIS-REx? Hayır, değildi. Bundan önce de Rosetta kuyruklu yıldızına Playa isimli Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın yollamış olduğu bir araç vardı. Bu da orada gidip kuyruklu yıldıza bir çarpma gerçekleştirdi. Daha sonra iniş yeri vesaire yüzeyden veriler alındı. Ama tabii iletişim modülüyle olan kopukluk yüzünden bu yanılmıyorsam 2016 yılında görev sonlandırılıp kapatıldı. 12 yıllık da bir görevdi bu. Tamamlanmış oldu. Bu da dediğim gibi daha önceki bir görevdi asteroidleri olan. Bu diğer görevler hem Japonya'nın hem Amerika'nın yollamış olduğu görevler başarıyla ulaşırsa dünyaya bize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Yorum yazmayı da unutmayınız yine. Yorum yazdığınız takdirde de mutlaka geri dönüş sağlıyorum yorumlarınıza. İzlediğiniz için teşekkür ederim.